Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda ne inceleyeceğiz? Map, gaz ve pürmüzü inceleyeceğiz. Ne işe yarıyor? Beyaz eşya tamir sektöründe buzdolaplarının motorunu değiştirmeye, dryer değiştirmeye yarıyor. Bakır kaynağı, metal kaynağı, değişik kaynak işlemlerinde kullanılan bir cihaz. Takım olarak da satılıyor, tek olarak da satılıyor. Çünkü şu gazımız kartuş. Önemli olan pürmüz. Pürmüzün fiyatı şu anda 1200-1700 TL aralığında 2000-2500'e de satanlar var. Mobil bir cihaz. Cihaz diyelim. Normalde buzdolabı tamirinde ve kaynak işlerinde oksijen kaynağı kullanılıyor. Taşıması, götürmesi, getirmesi zor. Mesela dükkanınız varsa kenarda durabilir. Ancak bir yere taşımak gerektiğinde böyle bir sete ihtiyaç duyuluyor. 2000 dereceye kadar sıcaklık üretiyor. Bu da çoğu metali eritmek için yeterli. Demir 1538 derece, bakır 1085, altın 1064, gümüş 962, alüminyum 660 derece. Bunlar için gayet yeterli. 3600 Fahrenheit diyor. Bu da 1900-2000 derece aralığına denk geliyor. MAP gazı nedir? Yüksek karbonlu bir yakıt gazıdır. Propilen ve propan karışımı oluyor. Normal kullanılan pürmüzlerden, ocak pürmüzü, çakmak gazına takılan pürmüzlerden çok daha yüksek bir sıcaklığa erişiyor. Yani çakmak pürmüzler mesela maksimum 900-1100 derece sıcaklığa erişiyor. Dolayısıyla bu daha fazla. Tüp değiştirilebilir bir tüp. Fakat tekrar doluma uygun bir tüp değil. İçi boşalınca atılıyor, yenisi alınıyor. 400 lira ile 800 TL fiyat aralığında. Tabi neye göre? Satıcının insafına göre. Tüpün üstünde bir tane valf var. Bu valften gazı alıyor. Bir de emniyet valfi var. Buradan da tüp çok ısınırsa güneşte vesaire çalışırken patlamasını engellemek için gazı buradan salıyor. Pürmüzümüzün kenarında alt kısmında boşluk var. Bu boşluktan oksijen vakumluyor içerisine. Mantığı bu. Gaz tüpten hızla çıkınca ve bu boşluktan da hızla pürmüzü ağzına ulaşınca basınç dengesizliği oluşuyor. Tabiatta da basınç her zaman kendini dengeler. Dolayısıyla buradan vakum yaparak havaya alıyor. Buna Bernoulli prensibi deniyor. Yazılışta Bernoulli. Malzeme pirinç ve paslanmaz çelik. Dikkat edilecek bir nokta, düşük gaz ayarında çalıştırılırsa üzerine de yazmışlar. Bu plastik kısma sıcaklık işleyerek cihazın erken bozulmasına yol açar. Gazı kısılmış halde çok çalıştırmamak lazım. Kablosu da hortumu diyelim. Gaz hortumu diye üzerine not yazmışlar. Kullanırken en dış taraftaki alev soğuktur. İçteki konik alev 2000 dereceye erişen alevdir. Tüpü her zaman dik kullanmak lazım. Yatay kullanıldığında gaz sıvı olarak pürmüze gidebilir. Hem düzgün bir yanma elde edemezsiniz hem de tüp çabuk biter. Tüpün ağırlığı 453,6 gram. Şöyle bir vanası var. Vanayı kapalı konuma getiriyoruz. Sonra takıyoruz çevirerek. 2,5 saat normal kullanım süresi sunduğu belirtiliyor kartuş için. Ben o kadar süre göreceğini zannetmiyorum. 1,5 saat çalışır. Dik olacak. Bu önemli. Şöyle ilk çalıştırmayı gösterelim. Gazı veriyoruz. Kapattığınızda da kendisi otomatik sönüyor. Buraya falan dokunmayın. Aşırı derecede sıcak olur. Şunları eritmeyi deneyelim. Bu testi geçti. Şimdi buzdolabı dryer'ı var. Bakalım bunu da kızartacak mı?
Gördüğünüz gibi kaynak için yeterli. Bayağı yeterli. Pense elimden kaymaya başladığı için, yani ısıya bağlı sağa doğru kaymaya başladı. Tehlikeli bir şey olmasın diye suya atmak zorunda kaldım. Kamerada nasıl gözüktü bilmiyorum ama kıpkırmızı yaptı. Eritiyor yani. Maşa kaynak var mesela bu iş için kullanılan. O da mesela ağır, taşınması zor, kullanımı zor. Bunun için bu üçü yapabilir miyiz? Yaparız. Onun videosunu da kısa olarak çekip yayınlayacağım. Bu videonun da açıklamalarına linkini ekleyeceğim. Tabii ki tüpü güneşten vesaireden korumak lazım. Şöyle bıraktınız ya, bu da önemli. Değdiği yeri yakar, eritir. Bir tıs edecek. Mesela soruyorlar, nerede satılır, kaç lira, aldığınız sitenin linki. Arkadaşlar sponsor vesaire yok. Bir de sürekli değişiyor fiyatlar. Ben ürünü anlatıyorum. Google'a yazıp bulacaksınız alışveriş sitelerine. Neyse, videoma burada son veriyorum. YouTube kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.